Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle yazlık böyle koton makrame ipinden çanta yapacağız. Büyükçe bir çanta plajlarda veya günlük kullanımda e, çok rahatlıkla kullanabileceğiniz ebatta olacak. Tığ numaramda 4. İpim koton makrame iplerinden pamuklu bir ip. Çantamıza 42 tane zincir çekerek başlıyoruz. Ben zincirimi çektim 42 tane. Bunun üstüne sık iğne yapacağız. Sık iğnemiz dolamalı sık iğne olacak. Tığıma bir kere doluyorum. Bir değil ikinci zincirin tepesine batıyorum. Bütün zincirlerimize önce tığıma doluyorum. Hemen yanındaki zincirin tepesine hiç atlamadan bütün zincirlerimize sık iğne yapacağız. Tığıma doluyorum ve bir kere de hepsini 3 ilmeğe birden çekiyorum. Bu çantayı büyütüp küçültmek isterseniz zincir sayılarını 42 çekmiştim ben ama siz mesela 32 çekerek daha küçüğünü veya 52 çekerek daha büyüğünü yapabilirsiniz. Bu tamamen kullanacağınız ebata göre aşağıdaki zincir sayısından çantanın ebatını ayarlayabilirsiniz. Şimdi son zincire geldiğimiz zaman buradaki zincirin içine 5 tane yapacağız. 1 2 3 4 ve 5.'imiz. Aynı noktaya 5 tane yaptık. Burası çantamızın köşe kısmı, dönecek kısım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yaptığım bütün zincirlerin içine tekrar batarak diğer başa kadar gidiyorum. Şimdi başladığımız noktaya geldiğimiz zaman şu ilk yaptığımız sık iğne, yani geri döndüğümüz zincir, bir zincir, onun tam dibine bu köşeye 4 tane yapıyoruz. 1 2 3 4. Bu bir zincirle geri döndüğümüz yeri bu ilk sıraya dahil ediyoruz. 4 tane yaptık. Bu da 5.'imiz oluyor. Şimdi hemen dibindeki zincirin içine girdim ve birleştirdim. Bir zincirle yukarı çıktım. Yukarı çıkışlarda hemen ilk yaptığımın dibine batıyorum. Hep çiftle başlayacağız. Bu köşelerimizin kaymaması için. İlk çiftimi yaptım. Daha sonrakilere tek yaparak diğer başa kadar devam ediyorum. İkinci sıramızın köşesine geldiğimiz zaman bakın bu şu ilk sırada yaptığımız 2, 3, 4, 5 tane sık iğnelik yer var. Şu 5. sık iğnemizin tepesi. Bu 5 tane sık iğneyi şimdi ona çıkacağız. Fakat başlarken 5.'nin tepesinden değil bir öncekinden başlayacağız çift yapmaya. 1,
Aynı yere tekrar batıyorum. 2. Yanındakine 3. Aynı yere batıyorum. 4. Yanındakine batıyorum. 5. Aynı yere 6. 7. 8. 9. Aynı yere batıyorum. 10. 5 tane sık iğnenin tepesine batarak 10'a çıkardık. Şimdi diğerlerinin hepsinin tepelerine tek batıyoruz. Birleştirme noktasına geldik. 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemiz var. Onların tepesine de çift yapıyorum. Sekiz tane sık iğnemi yaptım ve birleştirme noktasına geldim. Birleştiriyorum. Tekrar bir zincirle yukarı çıktım. Yine çiftle başlıyoruz. Aynı yere çiftimi yaptım. Bu ilk sıra, yani bir sonraki sıranın son çift sık iğnesi oluyor. Sık iğnemi yaptım. Diğerlerine tek yapıyorum. Şunu bir kabul ediyoruz. 2, 3, 4, 5 tane artırmamız var. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. artırmamız bir üst sırada. Bir dahaki sıra geldiğimizde şu çift bu sıranın son çifti olacak. Evet, 3. sıramızın köşesine geldik. Bakın bu altta yaptığımız ilk çift. Buraya çift yapacağız. 1, 2, 3 tane tek. Tam ortadaki çiftimizin üzerine yine çift. 1, 2, 3 tane tek. Ve son yaptığımız çiftin üzerine yine çift yapacağız. Şimdi alttaki çiftimiz bakın bu. Buraya 1, 2 kere yaptım. Şimdi yanındaki deliğe tek 1, yanındakine tek 2, bir tane daha yapıyorum 3. 3 tane tek yaptım ve tam orta noktaya geldim. Buraya çift yapıyorum. Tekrar 3 tane tek. 1, 2, 3 tane tek yaptım ve alttaki son çiftime geldim. Burayı yine çift olarak yapıyorum. Ve devam ediyorum. Diğerlerine tek. Üçüncü sıramızın birleştirme noktasına geldik. Bakın şu son çiftim. Ortası ve şu alttaki yaptığımız çiftin üstüne çiftle başlıyorum. Aynı yere battım. Bir çiftimi yaptım. Şimdi 3 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3 tane tek yaptım. Tam orta noktaya geldim. Buraya çift yapıyorum. Tekrar 3 tane tek. 1, 2, 3 tane tek yapıyorum. Bakın bir önceki sıraya başlarken çiftle başlamıştık. Bu sıranın son çifti. Ve şu zincirin tepesine girip birleştiriyorum. Tekrar bir zincirle yukarı çıktım.
Aynı noktanın içine batıyorum. Ve yine çiftle başladım sıraya. Diğer bütün zincirlerin tepesine tek yapıyorum. Şimdi 4. sıramıza geldik. Bakın hep sıra başını çiftle başlıyorum. Şimdi 4. sıramızın artma yerine geldik. Bakın bu çiftlerimiz zaten artık üst üste oturdu. Yine ilk çiftle başlıyorum. Bu aradaki sayımız 1, 2, 3 ve 4 tane yaptım. Bir önceki çiftimize geldik. Bunun içine yine çift olarak yapıyorum. Dört tane tek yaptım. Çift noktama geldim. Buraya çift yapıyorum. Ve diğer bütün tepelerime tek yaparak dönüyorum. Bakın çantamızın tabanı ovalleşmeye başladı. Evet, sıramızın sonunda yine çift yaptığımız yerler artık daha net belli. İlk çiftle başlıyorum. 4 tane tek yapmıştık diğer uçta. Bu tarafta da aynısını yapıyoruz. 2, 3, 4. Zaten çift yaptığımız noktaya geliyoruz. Buraya yine çift. 4 tane tek. Ve bir çiftle başlamıştık. Bu da çiftle bitiş sıramız. Tekrar tepesine birleştiriyorum. Ve bir zincirle yukarı çıkıyorum. Yine aynı noktaya çift yaparak başlıyorum. 1, 2, 3 tane artma yerimiz var arkadaşlar. Bakın bu tarafta da aynı şekilde 1, 2, 3 tane. Bunlar şöyle ve çantanın yanında. Bunu istediğimiz ebata gelene kadar aynı noktalardan artık artırarak devam ediyoruz. Tam orta çizgiden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yaptım. Yani 8 sırada bu tarafta var. Çantamızda bakın 1, 2, 3 tane artım yeri oldu şu şekilde. O da şöyle bir ovallik sağladı. Tabanımız yeterlidir artık. Şimdi üst kısma geçmeden önce bir sıra sadece tek bir sıra bir işlem yapacağız. Ve bundan sonra artık çantayı döne döne yapacağımız için bakın burada birleştirme yapmıyorum. Direkt şu ilk zincirin arkasındaki çubuğa batıp dolamadım. Direkt batıyorum ve sık iğne ile çıkıyorum. Bütün buradaki zincirlerin arasına değil artık tepelerindeki arka ilmeği alıyorum. Şuradaki gördüğümüz zincir gibi olan ilmeklerin arkasındaki ilmeği alarak sadece bir sıra bu şekilde dönüş yapıyorum.
da çantamızın tabanıyla üst kısmının ayrım bir noktası olacak ve yukarı doğru dönmesini sağlayacak. Şu arkadaki ilmekleri alarak devam ediyorum. Artık artırmamız bitti. Bundan sonra bütün ilmeklerden tek tek alarak örgümüze devam edeceğiz. Bakın bu çantanın yukarı doğru dönüşünü sağladı. Hem de tabanla üst kısmın ayrılmış oldu. Evet arkadaşlar, bu sırayı da gidiyoruz. Bakın çantamız zaten yukarı doğru dönmeye başladı. Şuradaki çizgiden itibaren. Şimdi son bir iki tane kaldı. Onu da yapalım. Bakın şuralarda başlamışız. Evet, ilk yaptığım noktaya geldim. Artık yukarı çıkış olmadığı için döne döne devam edeceğiz. Bundan sonra çantanıza istediğiniz örneği yapabilirsiniz. Yani ister delikli örnekler kurun, isterseniz farklı fıstıklı örnekler kurabilirsiniz. Ben astarlı istemediğim için, yani astar yapmak istemiyorum. Delikli bir örnek yapmayacağım. Yine aynı şekilde sık iğne olarak devam edeceğim. Dediğim gibi bu kısımdan sonra yukarı doğru dönüş kısmından sonra dilediğiniz örnekleri yapabilirsiniz. Bunun ebatı da tamamen büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız o ebata kadar aynen bu şekilde döne döne sık iğne olarak devam edeceğiz. Arkadaşlar, çantamı epeyce plaj çantası ebatında ördüm. Yani iki ipim hemen hemen bitmek üzere. Son sap için örmek isteyenler birkaç sıra daha az örebilir. Ben sapı hazır sap takacağım için ipimden çok az ayırdım son bir sırasına gitmek için. Bakın şöyle tabanımızda şu şekilde. Eğer ağız kısmına sık iğne, şimdi yengeç bacağı gideceğim ben, tersten sık iğne. Bunu yapmak istemeyenler, hani direkt böyle ağız kısmını geniş isteyenler, bitirmesini normalde dolayarak sık iğne yapıyorduk. Hiç dolamadan şöyle içinden geçirecek ve oradaki yükseltiyi bitirecek. Bu şekilde ipini kesip saklayacak. Ama ben şimdi çantamın ağzına bir tersten sık iğne yapmak istiyorum. Şimdi şuraya girdim. İçinden çektim ve geri geliyorum. Şurada ilmeğimiz bol kaldı arkadaşlar. Yanındaki sık iğneye girdim. Şöyle bir kere çektim. Artık geriye doğru şöyle ağız kısmına sık iğne yapacağım. Evet, bütün çevresini bu şekilde dolaşacağız ve çantamız bitmiş olacak. Sapına da isterseniz arkadaşlar sap
sap kısmını örebilirsiniz. Yani mesela şu sap iyidir. 2, 4, 6, 7 tane sık iğneden uzunca bir sap örebilirsiniz. Ama ben şöyle hazır satılan saplar var. Hem yumuşak olduğu için bunu tercih ettim. Çantamın şurasına getireceğim ve saplarımı da dikeceğim. Şu şekilde. İsteyen örebilir, isteyen böyle hazır saplardan takabilir. Ahşapları da var, onu da kullanabilirsiniz. Bunun üstüne de ben böyle bazı ördüğüm çantalara güller yapıyorum, onları koyuyorum. Hazır taşlar var, yapıştırıyorum. Çeşitli aksesuarlarla, kurdelelerle, boncuklarla istediğiniz şekilde de süslemesini yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.